Merhaba. Öğrencilerin önceki öğrenme deneyimlerini tanıma ve geçerli kılmada akademisyenlerin rolü başlıklı bu derse hoş geldiniz. Bu derste akademisyenlerin Ukraynalı öğrencilerin daha önce edindikleri öğrenme deneyimlerini nasıl tanıyabileceklerini, bu deneyimleri nasıl geçerli kılabileceklerini ve bu yaklaşımın öğrencilerin üniversite deneyimi üzerindeki etkilerini ele alacağız. Ele alacağımız çerçeve, Ukrastat kapsamında elde edilen proje sonuçlarına dayanmaktadır. Proje sonuçları, Ukraynalı öğrencilerin üniversiteye uyum sürecinde yaşadıkları en temel zorluklardan birinin önceki akademik bilgi ve becerilerinin yeterince görünür olmaması olduğunu göstermektedir. Öğrenciler daha önce kazandıkları öğrenme çıktılarının tanınmadığını düşündüklerinde akademik özgüvenlerinde azalma ve motivasyon kaybı yaşayabilmektedir. Bu noktada akademisyenlerin yaklaşımı belirleyici hale gelmektedir. Proje sonuçları, öğrencilerin önceki öğrenme deneyimlerinin tanındığını ve değer verildiğini hissettiklerinde üniversite ortamına daha hızlı uyum sağladıklarını ve akademik sürece daha aktif katıldıklarını ortaya koymaktadır. Peki akademisyenler bu süreci nasıl destekleyebilir? İlk olarak önceki öğrenme deneyimlerinin farkında olmak ve bunları görünür kılmak gerekir. Ukraynalı öğrenciler farklı eğitim sistemlerinden, öğretim yöntemlerinden ve değerlendirme yaklaşımlarından gelmektedir. Proje sonuçları bu çeşitliliğin bir eksiklik değil, doğru şekilde ele alındığında güçlü bir öğrenme kaynağı olduğunu göstermektedir. Akademisyenler dersin başlarında öğrencilerin akademik geçmişlerini paylaşabilecekleri güvenli alanlar yaratarak bu farkındalığı artırabilirler. İkinci olarak esnek ve kapsayıcı değerlendirme yaklaşımları önemlidir. Proje sonuçları katı ve tek tip değerlendirme yöntemlerinin öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tam olarak yansıtamadığını ortaya koymaktadır. Akademisyenler mümkün olan durumlarda alternatif değerlendirme yöntemleri sunarak öğrencilerin önceki öğrenme deneyimlerini akademik performanslarına yansıtabilmelerini sağlayabilir. Üçüncü önemli unsur, önceki öğrenmenin geçerli kılınması sürecinde rehberlik sunmaktır. Akademisyenler öğrencilerin hangi bilgi ve becerilerinin mevcut programla örtüştüğünü anlamalarında yardımcı olabilir. Proje sonuçları bu tür rehberliğin öğrencilerin akademik öz yeterlilik algısını güçlendirdiğini göstermektedir. Bu noktada vurgulanması gereken önemli bir husus şudur. Önceki öğrenmenin tanımlaması, akademik standartlardan ödün vermek anlamına gelmez. Aksine öğrencilerin zaten sahip oldukları bilgi ve becerileri doğru şekilde konumlandırarak öğrenme sürecini daha verimli hale getirir. Dördüncü olarak akademisyenlerin kültürel ve pedagojik farklılıklara duyarlı olmaları gerekir. Proje sonuçları, öğrencilerin önceki öğrenme deneyimlerinin yalnızca içerik değil, öğrenme biçimleri, sınıf içi etkileşimler ve öğretim dili açısından da farklılık gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Akademisyenlerin bu farklılıkları dikkate almaları, öğrencilerin kendilerini akademik ortamda daha rahat ifade etmelerini sağlar. Beşinci olarak akademisyenlerin önceki öğrenme deneyimlerini sınıf içi etkileşimlere entegre etmeleri kapsayıcı bir yaklaşım sunar. Öğrencilerin kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri tartışmalar, grup çalışmaları ve örnekler öğrenme sürecini zenginleştirir. Proje sonuçları bu tür uygulamaların öğrencilerin hem akademik hem de sosyal aidiyet duygusunu güçlendirdiğini göstermektedir. Burada proje sonuçlarından çıkan temel mesajı vurgulamak gerekir. Öğrencilerin geçmiş öğrenme deneyimlerini tanıması, onların kimliklerini ve potansiyellerini kabul etmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım öğrencilerin yalnızca mevcut akademik sürece değil, üniversiteye genel olarak daha olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlar. Proje sonuçları bu tutumun öğrencilerin motivasyonu, akademik dayanıklılığı ve üniversite memnuniyeti üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak akademisyenlerin önceki öğrenme deneyimlerini tanıma ve geçerli kılma konusundaki tutumları kapsayıcı bir üniversite deneyiminin temel yapı taşlarından biridir. Bu yaklaşım Ukraynalı öğrencilerin kendilerini değerli, yeterli ve desteklenmiş hissetmelerini sağlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.